Merhabalar, ben Doktor Seyfi Kelebek, çene cerrahisi uzmanıyım. Sizlere çene cerrahisi uzmanı olarak en çok hastaların müracaat ettiği, bizden çözüm bekledikleri bir problemle ilgili bugün bilgi vereceğim. Bu problem nedir? Tabii ki gömülü dişler, yani 20 yaş dişleri. 20 yaş dişleri herkeste gömülü değildir. Kimisinde kısmen sürmüştür, kimisinde tamamen sürmüştür, kimi insanlarda. Kimi insanlarda da tamamen kemik içerisinde gömülü bir şekilde orada durmaktadır. Her gömülü dişi çekmek zorunda mıyız? Hastanın genel durumunu değerlendirdiğimizde ve röntgenine baktığımızda biz bu kararı verebiliriz. Hastanın eğer çiğneme problemi var ise ve özellikle ayda bir tekrarlayan geri bölgede enfeksiyonu varsa, yutkunma ile ilgili problemi varsa ve röntgen ile teşhis ettiğimiz gömülü diş ile ilgili o bölgeyi saran enfeksiyonlar varsa, kemik erimeleri varsa ve öndeki dişleri sıkıştırması ile ilgili problemler varsa veya ileride böyle bir problem, bu tarz problemler ortaya çıkabilecekse çoğunlukla hastaların gömülü dişlerinin çekilmesini öneriyoruz. Hastalar kliniğimize çoğunlukla eklem ağrısı, boğaz ağrısı ve özellikle yan tarafta basınç ağrısı ile bizlere müracaat etmektedirler. Hastalarımızın genel bir klinik muayenesini yaptıktan sonra aldığımız panoramik film, çene filmi ile dişlerin durumunu, lokalizasyonunu değerlendiriyoruz. Ve özellikle aynı taraftaki hem alt hem üst gömülü dişlerin çoğunlukla ikisini bir anda çekimi şeklinde hastaya bu tedavi yöntemini sunuyoruz. Ağızdaki bütün gömülü dişlerin çekimi veya çekilmemesi ile ilgili karar verirken tabii ki bizim de bazı kriterlerimiz var. Hastanın dişleri, yani 20 yaş dişleri eğer tamamen sürmüş ve ağız ortamında görülebiliyorsa ve hasta bunları gerçekten özenle, fırçayla temizleyebiliyorsa bu hastaların dişlerini çekmekten ziyade en az yılda bir kere diş hekimi muayenesi şeklinde ağızda kalması yönünde bir tavsiyemiz oluyor. Ama gömülü dişler sınıflamasında bana göre en riskli ve en tehlikeli olanı kısmen sürmüş olan 20 yaş dişleri. Çünkü dişin bir kısmı çıktığı için etrafında mikroorganizmaların birikebileceği, yemek artıklarının sıkışabileceği bir yumuşak doku kılıfı meydana geliyor. Kısmen sürdükleri için de bazen o yumuşak doku kılıfı kronik enfeksiyonlar ile büyüyerek daha fazla mikroorganizma birikmesine, daha fazla gıda artığı birikmesine yol açıyor. İşte bu gibi durumlarda özellikle kılıf büyüdüğü zaman üstte de dişi varsa hem çiğnemeye bağlı olarak hem de o bölgedeki mikrobiyal aktiviteyle çok şiddetli enfeksiyonlar ortaya çıkıyor. Ve hastalarımız çoğunlukla tam bu enfeksiyonun akabinde bize müracaat ediyor. İşte bu gibi durumlarda özellikle kısmen sürmüş olan 20 yaş dişlerinin kesinlikle çekimini önermekteyiz. Röntgende tesadüfen gördüğümüz veya ağrıyla bize müracaat eden hastalarda dişler tamamen gömülü ise de bu gibi durumlarda belli başlı değerlendirme kriterlerimiz var. Özellikle yandaki, önündeki dişleri sıkıştıran 20 yaş dişleri ileriki dönemlerde bu dişlerin, yani düzelmiş, düzgün bir şekilde sıralanmış dişlerin çapraşıklılaşmasına yol açabiliyor. Bu gömülü dişler önündeki dişlerde zamanla erimelere yol açabiliyor. Bu dişlerde, öndeki sağlam dişlerde çürümelere yol açabiliyor. Ve uzun süreli enfeksiyon geçirenlerde çene kemiğinde ciddi yıkılmalara yol açan çene kistleri ortaya çıkabilmekte. Bir diğer önemli nokta da tamamen gömülü olan dişlerde normalde kemik tarafından dolu olması gereken o alanda diş olduğu için şiddetli travma vakalarında tam gömülü diş hattından kırıklar meydana gelebilmektedir. İşte bütün bunları değerlendirdiğimizde çoğunlukla artık gömülü dişlerin çekilmesi yönünde hastalarımıza tavsiyelerde bulunmaktayız. Ancak 20 yaş dişi önünde çok fazla diş eksikliği var ise, çürümesi yoksa, çürüğü yoksa ve bir köprü ayağı olarak kullanacaksak günümüzde onları ağızda bırakabiliyoruz. Gömülü dişlerle ilgili bir diğer önemli nokta da cerrahi işlem esnasında hekim tarafından dikkat edilmesi gereken hususlardır. Her hekim gömülü diş cerrahisi yapabilir mi? Eğer donanımlı bir eğitim aldıysa evet yapabilir, ama en önemli hususlardan biri özellikle alt dişlerde, alt gömülü dişleri çekerken gerçekten tecrübeli bir hekim tarafından bu işlemin yapılması gerekmektedir. Çünkü o bölgedeki mandibüler sinir dediğimiz çenenin hissiyatını alan sinir yapısına zarar verebiliriz. Yine üst çenede çok fazla sinüs boşluğunun geniş olduğu hastalarda gömülü olan 20 yaş dişlerini çekerken dikkatsiz davranılırsa veya aceleci davranılırsa
o diş kökünün, gömülü dişin neredeyse tamamen sinüse kaçması, bunun akabinde sinüsle ilgili patolojiler de ortaya çıkabilmektedir. Bugün sizlere gömülü dişlerle ilgili kısaca bilgilendirmede bulundum. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.